Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Burada gördüğünüz gibi ladin ağacının uç kısımlarında taze çıkan taze ladin ağacı nasıl denir? Taze uç yapraklarını topladım. Ladin ağacı yani çeşitli çam ağaçları var. Ladin ağacının bazı çam ağaçları böyle düz oluyor. Düz. Şöyle düz. Onlar zehirlidir. Böyle yuvarlak, sivri uçlu olacak. Şöyle her tarafını böyle olmuş olacak. Arkadaşlar şurada da görüldüğü gibi bakınız. Böyle topladım. Şu her sene yani her mevsim toplayabilirsiniz. Her mevsim ucunda şöyle çıkan taze uçlar oluyor. Onları çıkarabilirsiniz böyle. Şöyle iyice göstereyim size. Evet, bundan şurup yapacağız. Öksürük şurubu veya sadece kendinizi içmek için de içebilirsiniz de. Normal de içebilirsiniz. Şunlar çok tazeydi ama toplayamadım. Çok yukarılardaydı. Aşağıda olan şeyleri topladım. Bunu arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Biraz kavanoza şöyle bir avuç koyuyorsunuz. Üzerine şeker. Tekrar bir avuç üzerine şeker koyup 2 hafta bekletiyorsunuz. Suyu çıkıyor. Evet, böyle kahverengi, kırmızımsı kahverengi çok güzel bir suyu çıkıyor kendinden. Öyle de yapabilirsiniz. Ama acil yapmak istiyorsanız şimdi ben şu uçları temizleyeceğim. Bunlar temizlendikten sonra yıkayacağım. Yıkadıktan sonra tencereye koyacağım. O zaman tekrar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ladin ağacının yanındayım. Bir bahçenin arka tarafındayım şöyle. Sonra ev sahibine sordum. Alabilirsin dedi. Hatta sevindi yani, fazla dışarı taşıyor diye topladığım için. Burası da sarmaşıklar, görüyorsunuz. Herkes istediği kadar gelip geçip alabilir. Kimsenin umrunda değil. İşte şöyle bedava yani toplayabilirsiniz. Ama ben toplamayacağım. Çünkü bizim komşunun duvarları hep böyle ağaçlardan sonra gördüm tabi. Neyse, oradan bulabilirim. Ladin ağacının işte gördüğünüz gibi son uçları, taze uçları şöyle. Zaten açık renkli belli oluyor, bakın gördüğünüz gibi. O bakınız, evet, böyle bu uçları topluyoruz arkadaşlar. Yetişebildiğim kadarıyla. Ön tarafta da var. Fazla rahatsız olmasınlar diye öndekileri ön taraftan toplamadım, oradan toplayabilirsin dedi. Ben dedim yok dedim, kenardan toplarım giderim dedim. Ondan sonra okey dedi. İstediğim gibi toplayabilirim yani, elimin yetiştiği yere kadar toplayabiliyorum. Ön taraftan da toplayabilirsin dedi. Yok dedim, ben az bir şey, 2 avuç kadar falan lazım dedim. Okey dedi. Böyle topluyorum. Şimdi size ağacı gösterdim. Şöyle göstereyim. Yani her mevsim zaten böyle küçük küçük yetişiyorlar, çıkıyorlar tazeleri. Her mevsimde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ocağa aldım. Hemen hemen 1,5 litre kadar su koydum. Şimdi kaynara attım. Ve 1 litre özür dilerim. 1 kilo şeker koyacağız içerisine ve kaynatacağız. Rengi açılmaya başladı. Arkadaşlar bir tane limon böyle dilimledim. Bio limondu. Onu da koydum içerisine ve hep birlikte kaynıyorlar. 1 saat kadar, 45 dakika 1 saat kadar böyle kaynatıyoruz. Gördüğünüz gibi renkleri gitti, sarılaştı.
ama kokusu çok güzel arkadaşlar. Daha sonra bunu süzeceğiz. Ocaktan aldım. Kaynadı. Şimdi süzme işlemi yapacağız. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Ladin ağacı uç yaprakları C vitamini, mineraller bakımından demir, kalsiyum, fosfor, terpentin yağı, potasyum, tanen, uçucu yağlar ve reçine olmak üzere hastalıklar bakımından akciğer hastalığı, öksürük, bronşit, balgam sökücüdür, dolaşım bozuklukları, kan dolaşım bozuklukları, sinirlilik, uykusuzluk, romatizma ve gut tedavisinde kanı temizler. Romatizma ve gut tedavisinde tedavi uygulayabilirsiniz. Kanı temizler. Şimdi kurutup çayın bardağı koyup üzerine kaynar su döküp 10 dakika bekledikten sonra çayını içebilirsiniz. Buzluğa koyabilirsiniz. Daha sonra bu aylarda toplasanız bütün vitaminler uç kısımda bu aylarda toplanır diyor. Kesip küçük küçük kesip böyle kaynatıyorsunuz mesela. Bu kaynattığınızı küçük küçük doğrayıp balın içine koyup öyle de ekmeğinize sürüp yiyebilirsiniz. Süzdükten sonra tekrar kaynar alıyoruz. 1 veya 2 saat duruma göre koyulaşmasını bekleyeceğiz. Kaynatıp koyulaşmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra şişeleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi koyulaşma şeklinin ne olduğunu sizler de bilebilirsiniz. Eğer zamanım olursa size onu gösteririm. İşte koyulaştıktan sonra şişeleyeceğiz ve kapağını kapatıp istediğimiz zaman kullanacağız. Uzun süre kullanabilirsiniz. Mesela bir bardağı yazın çok güzel bir içeceğiniz olmuş olacak. Yani illa de öksürük veya hastalık olması gerekmiyor. Çok güzel bir içeceğiniz, yaz içeceği de olabilir. Nasıl? Bardağınıza 2 kaşık bu şerbetten koyuyoruz. Terpentin var içinde demiştik. O da çok güzel aslında terpentin olması. Terpentini ne bileyim bağırsaklardaki bakteri ve parazitler içinde güzel bir alternatif. Öyle düşündüm. İşte bardağınıza 2 kaşık koyuyorsunuz. Sonra üzerine soğuk su koyuyorsunuz ve içiyorsunuz. Kokusu çok güzel, süper bir içeceğiniz, yaz içeceğiniz olmuş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurubumuz oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi kaşığı daldırdığımızda böyle bir köpüklenme oluyorsa oluşum başladı demektir. Yani şurup oluşumu. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel. Rengi de şöyle çok güzel rengini aldı. Hiç zaman kaybetmeyiniz. Gidip ormandan toplayınız arkadaşlar. Yani haftada 4 saatinizi arkadaşlarınızla birlikte bu sistemle çalışırsanız çok güzel şeyler yapmış olacaksınız. Hem çok ekonomik olmuş olacak. İşte gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Oluştu şerbeti. Şerbet de diyebiliriz ama aslında şurup. Sirup. Bence oluştu. Sizin için tadına bakacağım. Yani soğuk suyla içeceğim. Hazır koymuşken soğumuştu, ne güzel. Şimdi içeceğiniz soğuk suyun tadına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. 2 kaşık, 1 kaşık, 3 kaşık da olabilir. Ona göre kendiniz tada göre ayarlarsınız. Bakalım. Evet, şurubumuz bitti. Gösteriyorum. Çok güzel oldu ya. Gerçekten.
Çok güzel oldu. Her şey sevgiyle. Böyle bir de yazıyoruz. Ladin ağacı şurubu. Fichtenspitzensirup. Ladin ağacı yaprak uçları şurubu. Evet. Gidip doğadan toplayınız arkadaşlar. Yine bedava. Sadece şekere para verdik. Böyle şurubumuzu kaynattık. Şurada da içeceğimi hazırladım. Kendime göre fazla tatlı yapmadım ama çok lezzetli. Kokusu, aroması çok güzel. Terpentin var içerisinde demiştik. O çok hoşuma gitti. Bunu ben devamlı içer, bitiririm. Sizlere de kolay gelsin. Sağlıklar diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Lütfen güzel olunuz. Hepimiz güzel olalım. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğeni atmayı, iz bırakmayı unutmayınız lütfen. Hoşça kalınız.